Merhabalar, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugün Almanya-Türkiye ilişkilerini konuşacağız. Ekranda gördüğünüz gibi Sayın Mehmet Kılıç var. Mehmet Bey hoş geldiniz Hoş bulduk Güzel yayınımıza. Beyciğim. Sağ olun. E, Size ve Avukat, izleyicilerimize iyi günler diliyorum. çok teşekkürler. Avukat Mehmet Kılıç uzun yıllardır Almanya'da göç konularıyla ilgileniyor ve aynı zamanda tabii ki Türkiye-Almanya ilişkilerini yakından biliyor. Bu konuda özellikle İçişleri Bakanı Nancy Fraser'in yapmış olduğu ziyareti birlikte konuşacağız bu akşam. Mehmet Bey, bakanın ilk Türkiye ziyareti Sayın Fraser'in, yani bir kadın İçişleri Bakanı olarak Türkiye'ye gitti ve Alman basının deyimiyle e, sert çizgisi olan bir Türk İçişleri Bakanı ile görüştü. Hardline diye ifade edildi. Bu görüşmede neler konuşuldu öncelikle basında izleyebildiğiniz kadarıyla? Evet, duyurdukları gibi işte terörle mücadele konusu gündeme getirildi. Bilindiği üzere bir de İstanbul'da gerçekleşen o bombalı terör saldırısından sonra Türkiye'de öyle bir atmosfer de vardı. Tabii giden İçişleri Bakanı da kendisi görev alanı gereği güvenlikten sorumlu bir İçişleri Bakanı olarak bunu da konu edip teröre karşı Türkiye'nin yanında olduklarını ifade ettiler. Yani basına, kamuoyuna yansıyan konuşmalar hakikaten son derece normal ve ne denebilir? E, Yani işin gereği şeklinde Uyumlu yapılması gibi gerek. bir ziyaret görünüyor aslında. Hani çünkü biz bazen Türk-Alman ilişkilerinin epey gerilimli olduğu dönemlerden biliyoruz. Bir bakan gittiğinde acaba nasıl bir sonuç çıkar? Ya da Türkiye'den bir bakan geldi nasıl sonuç çıkar? Bu sefer biraz uyumlu bir ziyaretti. Daha bakan gitmeden önce Alman basınında çıkan yorumlarda ana noktalardan bir tanesi Türkiye üzerinden gelen sığınmacı sayısının son aylarda arttığı. Bu sığınmacıları bakan Ankara ziyaretinde bir ele alacak, değerlendirecek. Türkiye yeniden sığınmacılar konusunda bir bekçi yapma politikası önümüzdeki dönemde aktif bir şekilde öne çıkar mı? Ve Türkiye'de sığınmacılara her zaman yaptığı gibi Almanya ve Avrupa Birliği'ne karşı bir baskı unsuru olarak kullanabilecek mi? Evet, bu tür önemli konular gündemde ama bana göre resmi görebilmemiz için büyük hava durumuna bakmamız gerekiyor. Evet. Bir adım daha geri çekilip bakmamız gerekiyor. O da ben öyle baktığımda ben yani çok düşündüm. Nedir bunun arkası? Neler oluyor? Şunu görmek gerekir. Türkiye'nin değişken pozisyon alma meselesinde acaba Türkiye'deki hükümeti tekrar Putin'in elinden alabilir miyiz? Yani bunu söylemek tabii çok acı ama Türkiye'deki hükümeti bir oyuncak gibi görüyorlar NATO ve Rusya. Evet. Kim kimin elinden alıp öbürünü kızdıracak şeklinde yapıyorlar. Ve Erdoğan'ın son dönemde Suudi Arabistan lideriyle yakınlaşması, El-Sisi ile el sıkışması kameralar önünde. Evet. Bunlar tesadüf değil. Ondan sonra işte NATO'ya iki tane ülkenin girip girmeyeceğine Türkiye'nin okey İsveç ve Norveç, Norveç, Finlandiya konusunda pardon, Finlandiya İsveç ve ve Finlandiya İsveç. konusunda epey bir baskı yapıyor Türkiye anlayabildiğimiz kadarıyla. Türkiye'deki hükümetin tarzı artık bilindi. Yani her şey bir pazarlık konusu. Bir dış politikada bir çizgi, bir tutarlılık söz konusu değil. Her Evet. şey aslında paraya bakıyor. Öyle görelim, öyle bakılıyor. Burası da biliyor ki böyledir. Ancak zaten Avrupa verdiği parayı orada tutmuyor. Bakınız işte sığınmacıları sen orada tut. Suriye'den gelenleri ben sana 6 milyar euro veririm dedi Avrupa Birliği. Bunun Evet. 3 milyara yakınını da verdi. Ama ne yapıyor? Bu taraftan hesap ediyor. Biz 3 tane denizaltı satsak o da 6 milyar eder. Geri almış oluruz bütün Avrupa'nın ödediği parayı. Bu şekilde bakılıyor. Avrupa'daki ülkeler veya Rusya'nın devlet başkanı kendi memleketinin çıkarını düşündüğü halde Müslüman kardeşler bütün dünyada olduğu gibi hiç çizgileri değişmiyor. Biz kendi ve ailemizin cebini nasıl doldururuzun derdine düşmüşler. Böyle bir yalpa yapıyorlar. Onun için de bu genel resim içerisinde hem NATO, Avrupa hem Rusya
Türkiye'yi kendi tarafında tutmak için küçük küçük ödünler veriyorlar. Ancak bunun bir sonu var. Bu Evet. son da şöyle, her iki tarafında son derece güvenmemesi Türkiye'deki iktidara ve ilk fırsatta da Türkiye'deki iktidarın köprüsünü kesmek konusunda kararlı gözüküyor her iki tarafta. Avrupa'da yani Türkiye zaten seçim sürecine girdi Mehmet Bey. Bütün dış politika, iç politika adımları Erdoğan'ın kendi ömrünü uzatma konusunda bir çaba var. Avrupa ile ilişkilerde, Rusya ile Avrupa'da şu anda Erdoğan'ın bir dahaki seçimde seçimleri kaybedeceği ve yerine yeni aktörlere yatırım yapma eğilimi fazla mı Almanya'da? Çünkü siz değişik diplomatik görüşmeler de yapıyorsunuz. Yoksa ya bu Erdoğan bir dönem daha kalacak ve biz bundan sonra Erdoğan'la da arayı çok fazla bozmadan yola devam edelim. Bunu şuradan söylüyorum. Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yapmış olduğu operasyonlara tepkiye baktığımızda biraz dengeyi kaçırma dediler aslında. Hani terörle mücadele hakkın, uluslararası hukuktaki sınırları zorlama, dengeyi de kaçırma dediler. Yoksa hani çok büyük bir tepki olmadı bu sefer. Çok haklı söylüyorsunuz. Yani özellikle o konudaki açıklama şu, çok standart bir açıklama. Deniyor ki sınır ötesi operasyonlarda devletler hukukuna uymak gerekir. Müthiş bir şey. Yani şunun gibi bir şey, hava güzelse güzeldir, yağmurluysa yağmurludur, kar yağıyorsa kar yağıyordur demek Evet, gibi bir şey. evet, Tabii ki yani devletler hukukuna uymak gerekir. Bir tespit dahi yok. Yani işte devletler hukukuna uydu mu, uymadı mı, ihlal varsa nerede, ne kadar hiçbir değerlendirme yoktur. Yani ne şiş yansın ne kebap. Bana göre Avrupa'daki istikamet şu, e, gelen ağam giden paşam her şey mümkün Türkiye gibi bir memlekette. evet, Erdoğan giderse öbürleriyle çalışmamızın koşullarını biliriz. Erdoğan kalırsa onunla da çalışırız. Hatta Erdoğan'ı çok sevdi Avrupa. Çünkü işte tek lider, beş kafadan beş ses çıkanla uğraşmıyorsunuz. Bir kişinin cebini doldurarak bu işi halledebiliyorsunuz. Para konusunda sıkıntı da yok. evet. Başkalarının belki ilkeleri olur. Tabanlarını açıklamak zorunda oldukları şeyler olabilir ama Erdoğan konusunda öyle bir sıkıntı da yok. Erdoğan bugün A'yı açıklayabiliyor tabanına. Ertesi gün B'yi, Z'yi de değiştirdiği çizgileri de anlatabiliyor. İşte Sisi mesela çok kötü bir diktatör, el Evet. kanlı. Ama ben o elleri sıkarım, sorun yok. O da güzel. Yani hiçbir sorun yoktur. Onun için bulunmaz bir lider Avrupa için Erdoğan. O nedenle de bolca biz destekledik kendisini. Kalırsa da Avrupalı gözüyle bakıyorum. Bizim için bir sorun olmaz. O Türkiye'nin sorunu. Ya Avrupa Erdoğan'ı sevdi tanımlamanız değişik, ilginç geldi bana. Çünkü hani bu aynı Avrupa'dan biz Erdoğan'a karşı tepkilerin otoriter bir rejim olduğunu söylüyoruz. Hatta Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock biliyoruz otoriter rejimlere karşı sürekli yaptırımların uygulanmasını istiyor. İşte Çin söylüyor, Rusya'ya karşı politikada bu önemli durum ama bakıyoruz aynı otoriter rejim, benzer bir otoriter rejim ki bütün sosyologlar, siyaset bilimcileri Türkiye'yi de o kategoriye koyuyor. Ama bakıyoruz Dışişleri Bakanımız herhalde bir açıklama yapmadı Suriye'deki gelişmelerle ilgili. Yani Doğru. uyumlu bir Erdoğan'la birlikte yaşamaya alıştı mı Avrupa o zaman? İşine geldi daha doğrusu öyle söylemek gerekir. Kısa süreli sıkıntılar şöyle yaşandı. Erdoğan pazarlık gücünü arttırmak için bakın ilk defa 2012 yılında dedi ki ben savunma füzeleri alırım, Çin'den alırım bunları dedi. Bir NATO ülkesi Evet, olarak. Bunun üzerine bu tabii ki hazırlıklı değildi Amerika, Avrupa, NATO. Amerika'da kendisine kırmızı halılar döşediler. Ne yapabiliriz senin için diye. Erdoğan baktı ki bu tür şeyler işliyor. Ondan sonra S-400'leri almaya kadar gitti bunun sonu. evet, Ve S-400'leri aldı. Ondan sonra o tarafla da pazarlık etti. Tamam biz bunu NATO ülkesi olduğumuz için kullanmayalım ama parasını ödeyelim. Yani işte Avrupa'da aldığı 10 miktarındaki paranın üçünü başka bir tarafa veriyor, füze alıyor. Bu şekilde bir diplomasi yürütmeye çalışıyor. Bu son derece sıkıntılı bir nokta. Evet, şeyi seviyoruz. Biz Avrupalı gözüyle söylüyorum. evet, Erdoğan'ı seviyoruz çünkü
Erdoğan çizgilerini değiştirebilir bir ekonomik karşılıkta. Çünkü eğer Avrupa isteseydi bu kadar özgürlüklere düşkün bir yapı olsaydı çoktan ekonomik yaptırımlarla bu işi bitirmişti zaten. Evet. Bakınız Türkiye'de 2008 yılından bu yana kara para yıkama söz konusu yasayla. Varlık barışı yasası diye bir yasa çıkardılar. Erdoğan bu yasa için kameralar önünde kendi başına reklam yaptı. Dedi ki yurt dışında bulunan paranız, altınınız ne varsa Türkiye'ye getiriyorsunuz Evet. ve biz bunun nereden geldiğini, bunun kaynağını sormayacağız. Sadece %1,5'ta vergi alacağız. Yoktur dünyada böyle bir şey. Ben o zaman dedim ki herhalde bunların 2 kamyon parası var bir yerde, onu getirecekler. Ve bu yasa sadece 6 aylığına çıktı 2008'de. Demek ki bir, Bugün bir dönemde halledilmesi gereken bir iş vardı. Ama bugün hala İşler. yürürlükte. Emin biliyor musunuz? Bu yasa her 6 ayda bir yenileniyor ve hala yürürlükte. Şimdi hiçbir şey istemiyorlar. Hiçbir vergi istemiyorlar. Yeter ki Türkiye'ye o parayı getir, kaynağını sormuyoruz. Kaynağını sormuyoruz ne demektir? Bu para ister uyuşturucu kaçaklığından çıksın, ister insan Evet. kaçakçılığından çıksın, ister terörden kaynaklansın. Bizim için önemi yok. Getir o parayı, sen bu Türkiye'de yıka. Sırf bu iş için dahi çoktan Türkiye'nin ekonomik kara listeye alınması gerekirdi. Almamışsa eğer Avrupa, neden almamıştır? Bir, ver parayı yaptır işini. Evet. İşte sığınmacıyı orada tutmaya kadar bu varan bir şey. İkincisi, tekrar sat silahını, al paranı. Bu şekilde harika. Her iki tarafta memnun. Taraf dediğim tabii ki bir tarafta ülkeler memnun Avrupa tarafında, Türkiye tarafında ise Müslüman kardeşler ve aile bireyleri parayı O, götürüyorlar. o zaman dediklerinizden şöyle, Avrupa'nın şu anki Erdoğan hükümetine karşı kesin ve net bir tutum almasını beklemesin kimse. Yani Asla. çıkarlar önemli, belirleyici, insan hakları, demokrasi, Avrupalı olarak hep söylüyoruz. Belki yine dile getireceğiz ama ana rota da bir değişiklik olmayacak yani önümüzdeki süreçte ve e, seçimden o zaman seçimde ille de Erdoğan'ın gitmesi için bir şey yapmayacak Avrupa. Ben hiç inanmıyorum buna. Kesinlikle Erdoğan kalırsa da çokça üzülmezler. Hatta evet, tamam, bildiğimiz şey, para karşılığı diplomasi yürütmeye devam edebiliriz deyip biraz da rahatlayabilirler. Ama kamuoyu, tabii ki kamuoyunun tepkileri ve dengeler farklı oluyor Evet. o noktada. Yeter ki NATO tarafında kalsın ve sığınmacılar konusunda bu tarafı çok zorlamasın. Gerisi hiç sorun değil Avrupa için. O zaman Fezer'in Ankara ziyareti bu uzlaşmayla bitti diyebiliriz. Yani sığınmacılar konusunda büyük bir tazyik yapmayacak ama para vermeye devam edeceğiz. Terörle mücadele konusunda zaten uyumlu bir liste var. Yani bir çalışma var. Bir tek orada Türkiye'nin Almanya'dan istedikleri isimler var. Daha önce Erdoğan Almanya'ya geldiğinde de bu listeyi vermiş. Sanırım 69 kişilik liste. Şimdi FETÖ'cüler eklenmiş gibi. Bunların bir kısmını hala Fezer'in ziyaret sırasında da gündeme geliyor. FETÖ'nün ünlü tanınmış adamları şu anda Almanya'da dolaşıyor. Koruma altında anlayabildiğimiz kadarıyla ve o konuda bilgi de vermem diyor. Yani oradan Türkiye daha fazla baskı yapabilir mi? Almanya geri adım atabilir mi? Mutlaka o baskıyı Türkiye yapacaktır. Türkiye siyasi muhaliflerini susturmak için bu tür yöntemleri denemekte. Hatta bunu işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişinin pazarlığı yaptı Türkiye ve İsveç'ten bunları istedi, biliyorsunuz. Tabii Evet. o ülkelerdeki mahkemeler de söz sahibi. O nedenle mahkemeler pekala buna izin vermeyebilir. Bu çok önemli. Ama Türkiye devlet gücünü kullanarak yapıyor, siyasi muhaliflerine karşı savaş açıyor. Türkiye'deki adalet sistemini sopa olarak, iktidarın sopası olarak kullanıyor. İşte sürekli Interpol üzerinden operasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Interpol bu konuda alarm halinde, arada sıkışmış kalmış. Karşılıklı iş yapmazsanız sorun oluyor. Halbuki Nancy Faeser Hanım şunu isteyebilirdi: sizin Avrupa'daki mafyavari çalışmalarınızdan biz haberdarız. Siz mafyanızı Avrupa'ya göndermeyin. Mesela bu da bir çözüm olabilirdi. Durum hiç de öyle değil. Maalesef Evet. Türkiye'deki yetiştirilen mafyanın yarısı
Avrupa'ya export edilmiş durumda. Kimi Türkiye'deki iktidarla ayrı düştüğü için, kimi oranın talimatıyla. Onun için önümüzdeki günlerde bu tarafta iç kamuoyuna yönelik sıkıntılar gündeme gelebilir, doğabilir. Onu Almanya'daki hükümet kamuoyuna anlatmak zorunda kalacaktır. O da hiç kolay olmayacaktır. Bir de Türkiye cezaevlerinde 70'e yakın Alman vatandaşı var. Bunlar bir ara çok tartışılıyordu. Hani Deniz Yücel içerideyken bayağı tartıştık, dayanışma yaptık. Basın her gün neredeyse izliyordu. Ama şu anda hiç gündem değil. Yani onlar da Alman vatandaşı hani şeye baktığımızda. Bir çifte standartlandırılmış Alman vatandaşlığı mı var burada? Hani ya da cezaevinde kalan Alman vatandaşının kimliği ve duruşu önemli. Yoksa her Alman vatandaşı eşit değildir anlayışı çıkıyor. Çünkü sessiz yani şu anda o cezaevinde kalan insanlar için. Onu nasıl yorumlamak lazım? Çok önemli bir noktaya değindiniz. Tabii orada 2 faktör vardı. Bir tanesi Deniz Yücel, Die Welt gazetesi gibi önemli bir gazetenin eee, gazetecisi olduğu için bu tabii ki kamuoyunu ayakta tutabiliyordu o gazete. Mecburen kendi yazarı içeride. O önemli oldu bu konuları gündemde tutmak için. Ama hakikaten öyle. Tabii ki biz sevindik Deniz Yücel'in tekrar serbest bırakılmasına ama o serbest bırakıldıktan sonra diğer Alman vatandaşlarının kaderi ortada kaldı. Her gün yeni davalar açılıyor. Alman vatandaşlarına, Türk vatandaşlarına, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanlara yeni davalar açılıyor sürekli. Bu konular sanırım gerektiği gibi gündeme gelmedi. Aksi takdirde kamuoyuna da yansırdı, öyle düşünüyorum. Sanırım sadece o büyük resim konusunda odaklanma söz konusu oldu. Bunu tabii biz çok göremeyiz bir ülkenin Evet. İçişleri Bakanı'na. O da nedir? İsrail'le olan özel ilişkilerimiz, NATO'nun yanında tutma Türkiye'yi tam Erdoğan, Suudi Arabistan ve İsrail ve Sisi ile arasını düzeltmişken bu harmoniyi bozmak doğru olmaz. Bana göre de doğru olmaz. Evet. Ben de yansam bu işin içerisinde bana göre de doğru olmaz. Hele bu bir çizgide tutalım. Bu işi çözerse zaten Putin çözer. Onun elinde çok bilgi var. Putin'in elindeki bilgiyi sakın yabana atmayalım. Ve günün birinde şu konstelasyon doğabilir. Erdoğan hakkındaki bilgiden bahsediyorsunuz. Evet, evet. O Hı hı. işte o darbe girişimi meselesi, orada Türkiye'deki iktidarın oynadığı rol, bu konularda Evet. elinde çokça bilgi var. Veya IŞİD'in halleri, işte mesela hatırlayacaksınız, Rusya uydu görüntüleri yayınlamıştı. Türkiye IŞİD'in çaldığı petrollerin ticaretini yapıyor diye. Evet. Evet. O uydu görüntüleri tekrar ortadan kaldırıldı. Bu tür konular var. O da şu, Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yetkisini tanıyan bir adım atmadı bugüne kadar. Teorik olarak mümkün değil orada yargılanması ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bulunan bütün ülkeler isterlerse bunu yargılanma mümkün. Onun için bu dans günün birinde kötü bir noktada bitebilir. Yani bir Putin'in yanı, bir Rusya, bir Evet. NATO bu günün birinde ortada kalıp her iki tarafında evet bu böyle gitmez dedikleri bir noktaya gelebilir konu. Evet Mehmet Bey, bir de bu hafta Almanya'da çifte vatandaşlık konuşuldu. Hükümetin protokolünde bir çifte vatandaşlığı getirmek var. Yani önümüzdeki dönem kolaylaştırma konusunda somut adım var mı? Şu anda Alman vatandaşlığına geçiş 8 yıl 5 yıla düşürülecek. 5 yıla düşürdükten sonra da bireyler eski vatandaşlıklarını herhalde koruyabilecekler. Yani 2000'deki yasa bir revize ediliyor. Bu konuda bir gelişme var mı? Bir o konuda görüşünüzü alayım. Bir de hükümetin tabii ki göç politikaları. Memnuniyetle. Önümüzdeki pazartesi günü Başbakan Olaf Scholz'un da katılacağı bir toplantıda bu konuları konuşup tartışacağız. Uyum da dahil olmak kaydıyla. Onun için hükümet bu konularda çok konuştu. Çok farklı alanlarda projeler açtı ama henüz tam somut işleme yasa tasarısı diyeceğimiz bir şey ortalıkta yoktur. Onu görmek gerekir ama çerçeve sizin de söylediğiniz gibi kural olarak 8 yıl olanı 5 yıla, işte bir integrasyon kursuna katılılmışsa 7 yıl sonra da geçilebiliyordu onu 4 yıla,
çok özel bir şeyiniz varsa, entegrasyonunuz, işte üniversite bitirmişseniz mesela Almanya'da, işte onun 6 yıl sonra da mümkün var olan yasaya göre. Bu tür konular tartışılıyor. Yani bir ayağı hakikaten sürelerin aşağı çekilmesi. İkinci ayak ise söylediğiniz gibi bir nesil için, yani bu ilk gelen nesil, göçmen nesil olarak anlaşılmasın. İlk defa vatandaşlığa girecek bir kişi için çifte Evet. vatandaşlığın mülkün kırılması ama onun çocuklarına bu vatandaşlığın çifte olarak geçmemesi gibi bir çözüm üretmeye çalışıyor hükümet. Bu konuda da kararlı hükümet kendi içerisinde. O nedenle biz bu yıl bitmeden bir yasa tasarısının masaya konulmasını arzu ediyoruz ve o istikamette de çalışmalar olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Eee, onun O ötesinde çocuklarına geçmemesi tanımını kullandınız. Yani çifte vatandaş olan bir kişi vatandaşa geçip çifte vatandaş alan kişinin çocukları çifte vatandaş olacak diye bir kriter yok o zaman. yoktur. Evet, yani Yok. orada sanıyorum gene şunu bekleyecekler. Yani çocuk işte ne bileyim baba veya anne çifte vatandaş olduğu için çifte vatandaş doğdu. Ama bunun şeyden Türk vatandaşlığından örnek veriyorum çıkaracaksın demek durumunda kalacaktır. Ama bana göre bu anayasaya ve yasa tekniğine çok uygun bir istikamet değil. Yani o konuda bir büyük sıkıntı doğabilir. O nedenle hükümetin bu konuda net bir adım atması gerekir. Şunu diyebilir: "Evet, bize göre çifte vatandaşlık sorun değildir." deyip işin içinden Evet. çıkabilir. Evet. Onun Diğer dışında bir da buyurun. bu, işte, tekrar pazartesi onları konuşmak istiyorum da bu, Chancenaufenthalt'ten bahsediyorlar. Beschäftigungsduldung'dan bahsediliyor. Yani şu an, ikamet şansı, veya tahammül şeklinde çalışanlar için ikamet verilmesi gibi. Bu konularda da kafalar son derece karışık. İnsanlar sanıyorlar ki sadece kendi kafalar. Hayır, hükümetin de kafası karışık. İşte, belli günler, tarihler koyuyorlar. Diyelim ki bu ikamet şansında Evet. diyorlar ki 1 Ocak 2022 itibariyle 5 yıldır burada tahammül şeklinde Duldung'la yaşayan insan, yani 1 Ocak 2017'den önce gelmiş Evet. olacak diyorlar. Bunu ortaya koyuyorlar. Ki eğer elinde henüz bir işi yoksa, şusu busu yoksa o 1 yıl içerisinde iş bulsun, dil öğrensin ve kimliğini kanıtlasın. En önemli Kanıtlasın nokta nereden o. geldiğini. Evet. Evet, onu kanıtlasın. Öbür tarafta bir de Beschäftigungsduldung çıkardılar. O 2020'den bu yana zaten yürürlükte ve dediler Çalışan ki bir işi olanın kalmasına devam etmesi. Değil mi? evet, aynen. İşe 1 bağlı, Ağustos bağlı. onda Evet. da 1 Ağustos 2018'den önce gelmiş olacaksın Almanya'ya diyorlar Evet. ve işte en az bir yıldır Duldung'la, tahammül şeklinde oturumla yaşayacaksın. 1,5 yıldır kendi geçimini kendin sağlıyor olacaksın, çocuklarının geçimini de sağlıyor olacaksın gibi koşullar ortaya koyuyorlar. Yani bu en az 18 aydır, yani 1,5 yıldır çalışıyor olmak koşulu söz konusu. Bu çalışmanın da haftada en az 35 saat, yani çok küçük miktarda çalışma değil, Kısa işler haftada 30. olmaması lazım yani. Evet. Bunun gibi gördüğünüz gibi koşullar çok değişik ve bu Chancenaufenthalt'te de daha henüz karar verilmedi. Onun için o 5 yıl ne zaman başlayacak? Hakikaten 2017'de mi, 2018'de mi? O dahi Evet. tartışma konusu ama biz önümüzdeki dönemde de bunlar yasalaştıktan sonra memnuniyetle son halini izleyicilerimize sizin kanalınız üzerinden duyururuz. Memnuniyetle. Ama burada hani bazı iyileştirmeler görülüyor tabii ki. Hani göç ülkesi gerçekliğini kabul etme, biraz paradigmada bir değişiklik olarak ifade etti hükümet bu konuyu. Hükümet sözleşmesinde var. Dediğiniz gibi bir kısmı hala reel karşılığı yok. Yani gerçek hayatta karşılığı yok. Söylediklerinizden de yola çıkarak sanki ülkeye kalifiye iş gücü lazım. Yani iş gücü lazım aslında diyelim toplamına bakarsak. Bu iş gücünün karşılanması için Almanya'da değişik girişimler var. Özellikle sağlık, bakım gibi alanlarda birazcık iş gücü ihtiyacı eksenli bir düzenleme ihtiyacından kaynaklanmıyor mu? Yoksa gerçekten bu insanlar bu ülkeye geldi ve artık entegrasyon oldu. Bunlar bu ülkede kalması mı lazım? Yani orada bir mantalitede bir işverenleri ya da iş piyasasını gözeten bir yaklaşım ağırlık kazanmıyor mu? Bana göre her ikisi de var. Hakkını yemeyelim yiğidi Hı hı. öldürürken. Şöyle, bu
iş piyasasına işçi kazanma konusunda Fachkräfteeinwanderungsgesetz, yani kalifiye işçilerin yasası, onları Almanya'ya kazanma yasası 1 Mart 2020 tarihinde zaten Almanya'da yürürlüğe girdi. Onun koşulları neydi? Almanya'da tanınan bir meslek eğitimi olacak kişinin veya Almanya'da tanınan bir yüksekokul mezuniyeti olacak. Ve kendi geçiminden sorumlu olduğu aile bireylerinin geçimini sağlayacak kadar gelir elde edecek bir iş bulacak. Bu koşullarda Almanya'ya gelip kişi işçi olarak çalışabiliyor, üçüncü ülke vatandaşı. Başka istisnaları da var Almanya'nın. Balkan ülkeleri için ayrı bir düzenleme yaptılar. Sizin de söylediğiniz gibi bazı alanlarda çok işçiye ihtiyaçları olduğu için her yola başvuruyorlar. Ama bu Beschäftigungsduldung, Chancenaufenthalt, bunlar da hakikaten işin insani boyutu da söz konusu. Çünkü insanlar belli bir süredir, 5 yıldan fazla tahammül şeklinde oturumla kalıyorlar. Ne gönderilebiliyorlar ülkelerine, ne burada doğru dürüst ikamet izinleri var. Buna bir çözüm, yani bir çizgi çekmek, bir onlara motivasyon vermek, ben şunu yaparsam, dil öğrenirsem, iş bulursam, gerçek kimliğimi açıklığa kavuşturabilirsem, işte ikamet iznimi alırım, vatandaşlığa giden yolun önünü açmış olurum demek önemli bir nokta. Onun için ben bu iki alanda her ikisini de görüyorum. Ama Almanya hakikaten ciddi bir işçi bulma, kalifiye işçi bulma konusunda da çaba ve harcıyor, onu da gördüm. Evet. Son olarak da Mehmet Bey, bu yıl Mölln katliamının 30. yılı. Siz de bir törene katıldınız. 30 yıl önce 26 Aralık'ta, Kasım'da, pardon, 23 Kasım'da pardon, bir katliam yapıldı. İşte Aslan ailesinin evi ateşe verildi. Protestler oldu, ışıklı zincirler oluşturuldu ama ırkçı katliamlar devam etti. Onları tabii ki saygıyla anıyoruz, katledilmesinin 30. yılı, ama maalesef ırkçı saldırılar da bitmedi. Ne demek istersiniz son olarak konuyla ilgili? Değerli Yücel Beyciğim, çok önemli bu konuya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Hakikaten Mölln, Solingen, Rostock-Hoyerswerda, son olarak mesela Hanau, bu arada başka şeyler de var. Evet. Bunlar NSU cinayetleri var. NSU cinayetleri var. Bunların ortaya çıkışından sonraki işte bazı makamların, güvenlik birimlerinin bu konudaki halleri, tavırları, bunlar tabii ki göçmenlerde belli bir güven kaybına yol açtı. Onu görmek gerekir. O nedenle ırkçılığın bir insan problemi, Homo sapiens problemi olduğunu tespit etmemiz gerekir. Biz kendi içimizde de var mı bu hastalık diye bakıp her seferinde onunla mücadele etmemiz gerekir. Ama belli kurumların bu işin içerisinde çok ciddi olması gerekir ki biz genel olarak refahı ve özgürlükleri koruyabilelim. Demokratik, özgür, liberal bir demokrasinin var olabilmesi için mutlaka ırkçılığa karşı her türlü kurumda mücadele etmek gerekir, toplumda mücadele etmek gerekir ama devleti ayakta tutan belli kurumların, eğitim sektörü, adalet, güvenlik birimleri gibi yürütme alanları, idari bilimler, bunlar da çok önemli. Yani oralardaki ırkçılığa karşı mücadele vermek gerekir. Bu işte de bütün dünyayı gözümüzün önüne almamız gerekir. Evet. Yani şuradaki ırkçılığa ben karşıyım ama buradakine evet diyorum. Bu şekilde ırkçılığa karşı mücadele olmaz ki bazı Türkiye'liler bunu yapıyorlar. Alman ırkçılığına karşıyız ama Türk ırkçılığı süper bir şey gibi hareket ediyorlar. Buna Irkçılık karşı ulusal bir, yani bir ulusa ait bir durum değil, yani bütün uluslarda ve bir zihniyet. öyle. Ve hakikaten bu Homo sapiens'in bir hastalığıdır. Yani bilinmeyenden korkma, yabancıdan korkma. Bu doğal bir reflekstir. Bu korkuyu ırkçılığa dönüştürdüğünüz zaman benim gibi olmayan kötüdür, ben sadece iyiyim. Bu çok tehlikeli bir noktaya gelir bu iş. Onun için o noktaya gelmemesi, ksenofobyanın şeye dönüşmemesi, ırkçılığa dönüşmemesi için ciddi. Evet, Mehmet Bey yayından düştü. Evet Mehmet Bey, geldiniz tekrardan. Yayından biraz kısa Evet, bir düşüş oldu. Son özür sözlerinizi söylüyordunuz. Evet efendim. Ya,
dedik ki ırkçılığa karşı tüm dünyada mücadele vermemiz gerekiyor. Bu konuda hepimize görev düşüyor efendim. İyi günler diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Ben de yayınımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere diyelim Mehmet Bey. Evet sayın seyirciler, Almanya İçişleri Bakanı Türkiye ziyaretini ona bağlı olarak Almanya çifte vatandaşlık ve ona bağlı gelişmeleri konuştuk Mehmet Kılıç Bey ile. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.